Modern çağın ruhunu ifade eden ve sadelik konusunda oldukça etkili bir mimari tarz yaratan, 20. yüzyılın en önemli mimarlarından biri olarak kabul edilen Ludwig Mies van der Rohe. Aachen, Almanya'da dünyaya gelen sanatçı, babasının taş oymacılığını dükkanında ve çeşitli yerel tasarım firmalarında çalıştıktan sonra Berlin'e taşınıp iç mimar Bruno Paul ve Peter Behrens atölyelerinde çalışarak mimarlık kariyerine başladı. Daha sonra St. Petersburg Alman İmparatorluğu Büyükelçiliğini inşaat müdürü görevini üstlendi. Ludwig Mies resmi bir üniversite düzeyinde mimari eğitim görmemiş olmasına rağmen yeteneği sayesinde hızla esnafın oğlundan Berlin'in kültür elitiyle çalışan bir mimara dönüştü. Bu dönüşümün bir parçası olarak kendisini yeniden adlandırdığı ve ismine Van der eki ile birlikte annesinin soyadı olan Rohe ekledi. Bağımsızlık meslek hayatında birinci sınıf evler tasarlayarak başlayan Mies, 19. yüzyılın başlarında German yerli sitelerinin saflığına geri dönüşü arayan harekete katıldı. Prusya neoklasik mimarlarından Carl Friedrich Schinkel tasarımı olan basit küpük formlarından oldukça etkilendi ve avant-garde oluşumlar içerisinde yer aldı. Savunduğu mimari tarzı konuk alan dergiler çıkardı. Özel ilgi alanlarında ise hep gökdelenler vardı. 1921 yılında katılmış olduğu bir yarışma için tasarladığı Friedrichstraße gökdelendeki çelik iskelet ve cam cephe ile ilgili bilgi toplayarak daha sonraki yıllarda yapacağı yüksek binaların ilk ipuçlarını vermiş oldu. Mies, Amerikalı bir mimar Philip Johnson'ın desteğiyle katıldığı uluslararası ilk mimarlık sergisi olan Modern Mimarlık sergisinde ismini Amerika'da da duyurmaya başladı. Bu arada Almanya'da işler iyi gitmiyordu. Son 3 yıldır müdürlüğünü yaptığı zamanın en önemli modern mimarlık merkezlerinden biri olan Bauhaus, Nazi yönetiminin baskılarıyla kapatıldı. Siyasi ve ekonomik zorluklar nedeniyle projelerini hayata geçiremedi ve Amerika'ya göç ederek Chicago Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölüm Başkanlığı'na getirildi. Binalarında iç mekanlarının tanımlanmasını sağlamak amacıyla endüstriyel çelik ve plaka cam gibi modern malzemeleri kullanan Ludwig Mies, minimalizmi "Tanrı detayda gizlidir" diyerek savunmuş. Sade ama işlevsel tasarımlar yaparak detaylarda zenginleşmeyi önemsemiştir. Yapılarında insan yapımı ile doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekmeye önem göstermiş. Onları bir bütün olarak görerek en küçük ayrıntılarına kadar tasarlamıştır. Yalın bir tarz benimseyerek stilini "less is more", az çoktur biçiminde dile getiren sanatçının amacı her zaman en azı kullanarak en fazla işlevselliği sağlamak olmuştur. En önemli yapıların örneklerinden birkaçını verecek olursak eğer, Barcelona Pavilyonu. 1929'da Almanya için tasarladığı sergi alanı disiplinli bir anlayışa sahip yapı formlarının öncüsü oldu. Pavilyon hala serbest planın en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Lakeshore Drive Apartments ise çelik ve cam cepheleriyle olan kuleler zamanının tipik apartmanlarından radikal bir şekilde ayrıldı. Mies kuleleri basit bir dikdörtgen kutu şeklinde tasarladı. Farnsworth House bir hafta sonu kreve olarak tasarlanmış olduğu yapı, Mies'in yeni teknolojik çağ için olgunlaşmış modern mimari görünüşün bir örneği olarak duvar yerine camı kullandığı bina, doğanın ve ışığın iç mekanı sarmasına olanak tanıyan basit bir doğrusal iç mekan alanı olarak tanımlıyor. Amerika'da yaşadığı yıllarda büyük ölçekli projeler gerçekleştiren sanatçının 200'ün üzerinde eseri bulunuyor. Pro sevgisiyle de bilinen Van der Rohe'un en ünlü sözlerinden biri de "Tanrı detayda gizlidir" olmuştur. Modern mimarlığın babası olarak kabul edilen Rohe, 26 Mart 2012'de Google, Ludwig Mies van der Rohe'un doğum gününde onu unutmayarak ona özel bir doodle tasarladı. Mimarı Mutfağı'nda bugün 17 Ağustos ölüm yıl dönümünde Ludwig Mies van der Rohe'u ağırladık. Ölüm yıl dönümünde kendisini saygıyla anıyor. Başka bir mimar mutfağında görüşmek üzere. Hoşça kalın.